Yaz gelince herkesin sosyal medya hesaplarında görüyorsunuz. İnsanlar Kaş'a gelip burada tatil yapıyorlar. Peki bu Kaş nasıl bir yer? Bugün Kaş'ı sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Gerçekten buraya tatil yapmak için gelmeye değer mi? Hep beraber bu sorunun yanıtını arayacağız. Hadi bakalım Kaş gezisine başlayalım. Yıllar geçtikçe Kaş daha da popüler bir tatil merkezi haline geldi. Artık insanların birçoğu Kaş'a gelip burada tatillerini geçirmeyi tercih ediyorlar. Peki bu Kaş gerçekten nasıl bir yer? Bugün bunu keşfedeceğiz. Kaş'taki tatilimde bana iki arkadaşım eşlik edecek. Bunlardan biri üniversiteden arkadaşım olan Erkan, diğeri ise Dubai'den arkadaşım Aygül. Kaş'a geldiğiniz zaman sizi en çok etkileyecek şeylerden bir tanesi de buradaki şahane manzaralar. Gerçekten Kaş'ta muhteşem manzaralar var. Burada orman ve deniz tam anlamıyla bütünleşmiş durumda. O yüzden geldiğinizde çok huzurlu bir tatil geçireceğinizi düşünüyorum. Aygül'cüm merhaba. Merhaba. Dubai'den sonra bir de Kaş'ta merhaba diyeyim. Evet. Şu anda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir kere çok güzel bir coğrafyadayım. Manzara nefis, iklim çok güzel. Kaş'a geldiğiniz zaman size araba kiralamanızı öneririm. Çünkü Kaş'ta gezilecek çok yer var ama buralara arabayla gitmeniz gerek. Buradaki plajların birçoğu merkeze yaklaşık olarak 10-15 dakika uzaklıkta. Kaş'ın merkezi burası. Şuradan karşıya liman ağzı dediğimiz yere teknelerle gidiyorsunuz. Oraya kara ulaşım yok. Merkezde marinadan, limandan tekneler kalkıyor, oraya gidiyor. Hemen arkamda gördüğünüz ada Yunanistan'ın Meis Adası. Oraya vize almanız gerekiyor gitmek için. Eğer Schengen vizeniz veya yeşil pasaportunuz varsa gidebilirsiniz. Arkamda Penisula'yı görüyorsunuz, yarımada. Yarımadanın ucunda çok güzel oteller ve evler var. Kalmak için harika. Doğası müthiş yerler. Penisula'ya giderken sol tarafta Hidayet'in koyu var. Oraya şu an bir işletme açıldı. Bir otel ve işletme tarzı. Eskiden çok güzeldi. Hiç kimse yoktu ama artık çok kalabalık bir koy ve doğası müthiş güzel. Tertemiz denizi var. Yine Penisula'ya giderken sağda ve solda halk plajları var. Ufak tefek işletmeler var. Onun dışında Fethiye'ye doğru giderken Kaputaş plajı var, Kalkan var, Patara var. Diğer taraftan Kemer'e doğru giderken Küçük Çakıl, Büyük Çakıl'dan başlıyor. Adrasan var. Şimdi Kaş'a geldiğiniz zaman burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de burada çok fazla yokuşun bulunması. Özellikle kadınlar buraya gelirken topuklu ayakkabıdan ziyade spor ayakkabısını tercih ederlerse onlar için daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla yokuş tırmanacaksınız. Kaş dağın yamacına yapılmış. Kaldığınız yere giderken plajdan mutlaka bir yerde, bir noktada bir tepe tırmanıyorsunuz. Ayaklara dikkat. Kaş'taki plajların birçoğunun özelliği de buradaki plajların kumsal, yani kumdan değil taştan meydana gelmesi. O yüzden buraya gelirken deniz ayakkabısı getirirseniz de sizin iyiliğiniz için olur. Çünkü bazen keskin kayalar ayaklarınızı kesebiliyor. Kayadan oluştuğu için, taşlardan oluştuğu için plajlar, su oldukça berrak. Ne kadar derine giderseniz gidin suyun dibini görebiliyorsunuz. Masmavi, evet, turkuaz renginde, çok güzel. Kaç seneler önce gerçekten çok güzeldi. Çok bakir bir yerdi. Hiç işletme yoktu. Doğası harika, el değmemiş koyları, güzel bir tatil yeriydi. Bir sonraki geldiğimde işletmelerin sayısı artmıştı. Nüfus arttı, tatilcilerin sayısı arttı. Popüler bir turizm yeri haline geldi. Kaş coğrafi olarak böyle yayılabilecek bir yer değil. Küçücük alanın çok fazla insanlar yerleşmeye başladı. Dolayısıyla sıkış tepiş olmaya başladı. Bu geldiğimde artık Kaş çığırından çıkmış. Gerçekten çok kalabalık bir yer olmuş.
yapabileceğiniz birçok tekne turu var. Zaten limanda da görüyorsunuz, hemen kent merkezinde birçok yat turu düzenleniyor. Bugün işte bu yat turlarından bir tanesine katıldık. Yüzme bilmiyorsanız benim gibi o zaman da zevk alabiliyorsunuz. Oturuyorsunuz, kahveniz var, Evet. dedikodu var. Aynen. Bir dedikodu yok canım. Yoktu, hayır Dedikodu kesinlikle yok. yok. Pardon, kesinlikle yok. Kahve içmişsin. Kahve içtik. Teknenin kaptanı kahve içiyordu. Özellikle yapıyorlar galiba. Çünkü kokusundan hepimiz. Çok güzeldi denizde kahve içmek. Bir kere de uçakta içmiştim Türk Hava Yolları'nı uçarken. Ama o zaman Purser benim falıma bakmıştı. Ve çok ciddi bir faldı. Güzeldi. Çıktı mı faldakiler? Çıktı. Anlatacağım sana sonra. Şimdi insanlara anlatamam. Tekne turuna çıktığınız zaman sadece tekneyle plajlara gitmiyorsunuz. Aynı zamanda burada Kaleköy denilen bir yer var. Adı üzerinde Kaleköy. Tepede de bir kalesi var. Şimdi o kaleye doğru çıkacaktık ama Erkan bizi yanlış yola soktuğu için geri dönüyoruz. Çıkış yolunu bulacağız. Bakalım orada manzaralar nasıl. Teşekkür ederiz. Kaleköy'ün kalesine çıktık. Ama çok yorulduk. Daha önce de söylediğim gibi buraya geldiğiniz zaman antrenmanlı gelin. Sürekli bir şeyler çıkacaksınız. Şimdi duygularımız... Ay, manzaraya bak. Unuttum ya. Yorgunluğumu da unuttum. Bu manzarayı görünce değil mi? Manzarayı görünce, renkleri görünce. Hayat boş. Kaş hoş. Kale daha da hoş. Bence Kaş'ta gezdiğimiz kendine özgü tek yer burası herhalde. Bozmamışlar ama eğer kafa dinlemek istiyorsanız doğa, deniz, mavinin bütün tonları, onlarla iç içe bir hayal kurmak istiyorsanız bundan güzel bir hayal yeri düşünemiyorum. O kadar merdiveni çıktıktan sonra artık ter içerisinde kaldık. İnerken dondurma yiyebileceğiniz yerler var Kaleköy'de. Buranın halkı, Kaleköy'de yaşayan insanlar geçimlerini buradaki turizmle sağlıyorlar. O yüzden siz de buraya geldiğiniz zaman hem buraya bir katkınız oluyor hem de serinlemiş oluyorsunuz sıcak havadan biraz da olsa. Oturduğumuz yerin adı Mola ve buradan geçerken size bütün çeşitlerden ikram ediyorlar. Bence çok güzel bir detay ve biz de oraya oturduk. Dondurmaları çok güzel. Kaş'a geldiğiniz zaman buradaki falezlere park edip birçok plaja inebiliyorsunuz merdivenlerle. Belki bunlardan en ünlüsü de Kaputaj plajı. Şu an Kaputaj plajına geldik. Arabalar sağlı sollu park etmiş durumda yola. Daha sonra merdivenleri kullanarak plaja inebiliyorsunuz. Burası Türkiye'nin Maldivleri olarak da geçiyor. Suyun turkuaz renginden dolayı. Gerçi biz Maldivlere de gittik. Orayı da gezdik sizle birlikte ama bakalım gerçekten Maldivler gibi mi? Şimdi keşfedeceğiz. Kaputaj plajına inmek için de toplamda 175 basamak bulunuyormuş. Bu basamakları inmeniz lazım. İnmesi sıkıntı değil ama çıkması sıkıntı olacak muhtemelen. Hele ki yüzdükten sonra yorgunluk da artınca kondisyonunuzun fazla olması lazım. Kaputaj plajına geldik ama burası çok kalabalık olduğu için yer bulamadık yüzecek. O yüzden geri çıkıyoruz. Haliyle buraya gelecekseniz
sabah erken saatlerde gelmenizi öneririm. Çünkü yer sınırlı olduğu için zaman zaman oturacak yer bulamıyorsunuz demek ki. Buraya gelirken mümkün olduğunca az eşya almanızı öneririm yanınıza. Ne kadar hafif olursanız o kadar iyi. Çünkü aldığınız eşyalar çıkarken sizi zorlayabilir. Yine aşağıda oturup çay kahve içmek için, bir şeyler yemek için belediyenin tesisi var. Bundan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda şezlong ve şemsiye yanınızda taşımak istemiyorsanız indiğiniz zaman bunları kiralayabilirsiniz. Kaş'ta denize girebileceğiniz yerler sadece kayalık alanlardan ibaret değil. Patara plajına geldik. Kızgın kumlardan serin sulara atlamak için şimdi şemsiyemizi dikeceğiz, sandalyelerimizi oturtacağız yerine ve tadını çıkartmaya başlayacağız denizin. Yeni Haydi köyümüzün bakalım. merkezi burası. Oku attım buraya düştüm. Köyün muhtarı. Muhtar merkezi belirledi. Kaş'ın kalabalığından biraz kaçmak istiyorsanız Patara'ya gelmenizi öneririm. Çünkü Patara 18 kilometre uzunluğunda bir plaj ve burada oldukça fazla alan olduğu için kendinize sessiz sakin bir köşe bulabilirsiniz. Sizinle birlikte Kaş'ı gezdik, güzelliklerine tanıklık ettik. Peki, videonun başındaki soruya dönecek olursak, Kaş gerçekten buraya gelmeye değer mi, burada tatil yapmaya değer mi diye sormuştuk. Bu sorunun yanıtıysa kişiden kişiye değişir. Videoyu izlerken eminim siz de fark etmişsinizdir. Kaş'ın şöyle bir özelliği var. Kaş coğrafi açıdan kısıtlı bir alana yapılmış. Haliyle çok fazla genişleyemiyor. Genişleyemediği için bu bir dezavantaj olmuş Kaş'a. Çünkü buradaki insan yoğunluğunu giderek arttırıyor. Kaş artık o kadar popüler hale gelmiş ki buraya geldiğinizde zaman zaman plajlara gittiğinizde oturacak yer bulamıyorsunuz. Kaş'ın merkezine gittiğiniz zaman çok fazla insan olduğunu görüyorsunuz. Zaman zaman restoranlarda oturmak için yer bulamıyorsunuz. Ama tabii bütün bu olumsuzlukların yanında Kaş'ın çok da güzel özellikleri var. Öncelikle doğası. Buradaki manzaralar tek kelimeyle şahane. Buraya geldiğiniz zaman buradaki manzaralar size kendini hayran bırakacak. Bana kalırsa Kaş'taki tatili diğer kentlerdeki tatillerden ayıran bir özellik var. Bu da Kaş'a geldiğiniz zaman buradaki güzelliklere ulaşmak için çaba sarf etmek zorunda olmanız. Aslında diğer kentler için de geçerli tabii ki bu ama 5 yıldızlı bir otele gittiğiniz zaman nasıl deniz, kumsal, havuz yanı başınızdaysa Kaş'ta bu güzelliklere ulaşmak için biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. İster Kaş'ta tatil yapmak isteyin, ister diğer kentlerde tatil yapmayı tercih edin. Şimdiden iyi tatiller diliyorum size ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Haydi. Şimdi mi Mert? Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Duygu ve düşüncelerim kalbimden gelmiyor artık. Akciğerlerimden geliyor. Yanık sütlü dondurma deniyorum. Beğenirsek size söyleriz. Ben beğenmezsem siz de beğenmezsiniz eminim. Küfür etmeyin. Ben antrenmanlıyım. Erlemedi bile ya. 3 ayda bir spor yaparak antrenmanda. Ayda 3 kere de değil, haftada 3 kere spor yaparak. Kaş'ta manzaraya karşı kahvaltı. Daha doğrusu duvara almışsınız karşınıza ama olsun. Manzara arkada. İşte manzaramı ne kadar Mert bozuyor olsa da görüntü kirliliği alamıyorum. Teşekkür ederim. Tabii Kemer'e diğer taraftan Kemer'e giderken ne var ki? Ne bileyim ne var? Adrasan var, burayı baştan alalım. Özellikle meyhanelerin mezeleri çok güzel. Sofraları çok Akdeniz, özellikle evet çok güzel meyhaneleri var. Özellikle mezeleri çok güzel. Sofrası
Ya sofra ne ya? Evet, buradaki lezzetler çok güzel. Özellikle yeşil ağırlıklı mutfak. Ne diyecektin, bir daha söylesene. Çok güzel. Evet, yolcular alkış yapıyor şu anda. Bravo. Çeksene, niye çekmiyorsun? Otopilot çok güzel indi. Ne otopilot, elimle indirdim, emeğimin hakkı. Aferin.